Hepimizin parmaklarını yiyeceği müthiş bir tarif yapacağız. Saat gece 3, bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Alarm kuranlar uyudu, hayal kuranlar uykusuz. Müthiş bir tarif yapacağız ama bunun için ilk önce kasaba gidip o en seksi ses tonunuzu kullanıp 250 gram dana döş kıyma ver diyorsunuz. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. 250 gram kıyma için bir yumurta fazla. Bunun sadece yarısını kullanacağız. Bu ara morali bozuk çok insan görüyorum. Victor Hugo'nun dediği gibi Sefiller kitabında ölmek bir şey değil, yaşamamak korkunç. En zor anda bile moralimizi bozmayacağız. Boğulduğunu sandığın yer belki de sana yüzmeyi öğretiyordur. Sakin ol ve yoluna devam et. Köftenin, kıymanın daha doğrusu ortasını açıp yumurtanın sadece yarısını kullanıyoruz. Galeta unu. Beraber bulacağız miktarı. Tekrar yapmıyoruz. Tek seferde video çekiyoruz. Tarifi yapıyoruz. 2,5 yemek kaşığı galeta unu. Yeterli olmazsa devam edeceğiz. Düşeş. Her zamanki gibi açta kaybediyoruz. Bir sarımsak. İsteyen sarımsak miktarını çoğaltabilir, azaltabilir. Köftemizde soğan yok. İsteyen soğan da katabilir, rendeleyebilir. Biz katmıyoruz. Sıra baharatlara geldi. Tuz, 1 çay kaşığı tuz, çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber, kimyon, ileri üçlü yarım çay kaşığı kimyon. Yoğurmaya başlıyoruz. Buradaki en büyük silahımız köfteyi çok iyi yoğurmak. Burada önemli olan köftenin biraz yumuşak, biraz ıslak olması. O yüzden biraz sert olduğuna karar veriyorum ve su ilave edeceğim. Çay bardağı miktarı hep beraber görelim. Kafalarda soru işareti olmasın. En az bu kadar. Bu miktarda su. Suyu hemen kattıktan sonra tekrar yoğurmaya başlıyorum. 5 dakika yoğurun. 5 dakika sonra köftem hazır. Köşeye dinlenmesi için bırakıyorum ve tarife jet gibi devam ediyorum. Daha önceden kestiğim bostan patlıcanı tarif uzamasın diye daha önceden kesip tuzladım. Yaklaşık 2 saattir bekliyor. Bunun önemli olan bu tarifte patlıcanların mutlaka kuru olması. Çıkan suyu görüyor musunuz? Patlıcanın suyunu çıkarmak için sadece tuzladım ve 2 saat bekledim. Çıkan suyu görüyorsunuz. Bu suyu hemen bardağa koyup şat şeklinde kesinlikle içmiyorsunuz. Sakın içmeyin. Rezalet bir tadı var. Hiçbir faydası da yok. Devam edelim tarife. Mutlaka patlıcanların kuru olması gerekiyor. O yüzden kağıt havluyla kuruluyorum. Tarifin en önemli püf noktası, çok ince kesiyoruz ve 2 saat bekletmemiz elastik bir yapı almasını sağlıyor. İyice katlanabilecek ve lezzetli olacak. Eğer ki, bakın burası çok önemli, ince kesemediyseniz mutlaka patlıcanınızı kızartın. Ön kızartma yapın, daha sonra kıymasını ekleyin. Ne kadar ince olduğunu görüyor musunuz? Ben kızartmadan devam edeceğim. Hemen şöyle rulo şeklinde katlıyorum. Ve bir şiş yardımıyla hemen şişleyeceğim. Yok efendim ben patlıcan sevmiyorum. Yok efendim hoşuma gitmiyor. Bu tariften sonra kesinlikle kabul etmiyorum. Moralim bozuk. Yok efendim canım sıkkın. Bunları da kabul etmiyorum. Nasıl hissettiğinizin hiçbir önemi yok. Devam etmek zorundasınız. Hayat bu. Hayat devam ediyor. Koray, burası yemek kanalı mı? Felsefe kanalı mı? Yaşam kanalı, yaşam. Tekrar katlıyoruz. Kullandığım kıyma miktarını görüyor musunuz? Ne kadar ekonomik, tüm aileyi doyuracak bir yemek olduğunun farkındasınız değil mi? Çubukların sağından solundan domates ekleyip daha da lezzetli olmasını ve görsel olarak daha da güzel olmasını sağlıyorum. Eğer isterseniz böyle çubuğunuz yoksa ikinci şekilde de yapabilirsiniz. Böyle katlıyorsunuz. Bu arada ne diyordu Halikarnas balıkçısı? İyi insanlar kırdıkları zaman sevmeyi bırakmazlar, göstermeyi bırakırlar. Kadınlar, biz erkeklere iyi davranın. İyi davranın bakın. Eğer böyle kürdanınız varsa böyle kürdanla da devam edebilirsiniz. Kürdanla kilitliyorum patlıcanı ve üstüne hemen bir domates şapka şeklinde. Yakışıklı oldu, ne dersiniz? Bayağı bir yakışıklı oldu. İsterseniz böyle istim kebabı gibi de yapabilirsiniz. Hemen fırına girecek bir kabı şöyle bir
yağlıyorum. Tamamen fırın kabını yağlıyorum. İsterseniz bunu tencerede de yapabilirsiniz. Bir sos yapıp üstünü kapatıp tencerede de pişirebilirsiniz. Ama fırında daha da lezzetli olacak. Üstüne yağ lezzetlenmesi için tuz, biraz tuz. Artık bu fırına önceden ısıtılmış fırında ilk önce 200 derece 40 dakika, daha sonra 180 derece 20 dakika. Fakat burada dikkatli pişirin, top sizde. Çatır çutur sesleri duyuyor musunuz? Şimdi buradaki önemli nokta, patlıcanları önceden kızartmadığımız için çok iyi kızarması lazım. Bunu unutmayın. Hemen tabağımızı yapalım. Şöyle yayvan bir tabak kullanalım. Artık hangisini kullanmak isterseniz. Şöyle şiştekini kullanalım. İşte bu. Evet. Domatesi. Yoğurt. Ben yani ev yapımı yoğurt kullanıyorum. Süzme yoğurdum yok. Neden? Çünkü fakir kanalız. Daha sert, daha güzel olabilirdi. Ama şöyle. Şu ev yapımı yoğurdun bir tadına bakın bakalım. Çok iyi. İsteyen sarımsaklı yapabilir yoğurdu. Şöyle biraz nane veyahut da kekik size kalmış. Yanına belki biraz patates. Nasıl gözüküyor? Michelangelo, Da Vinci, Ali Koç, kalkın ulan ayağa. Şunun bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Günahıyla, sevabıyla. İşte bu. Bir tane daha olabilir miydi? Olabilirdi. Yalnız evde yapıyoruz. Tek çekim yapıyoruz. Daha önceden planlı yapmıyoruz. Hemen şöyle keselim. Fakat buradaki önemli nokta, patlıcanı daha önce kızartmadığımız için mutlaka ve mutlaka çok iyi fırında kızartmalıyız. Biraz yoğurdundan. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Israrla uyarıyorum. Çok iyi kızartmalısınız. Görüyor musunuz? Kızartmazsanız patlıcanın çiğ tadı gelir. Köftesini görüyorsunuz değil mi? Biraz açarak gösteriyorum. Şuna da bakalım. İstim kebabı gibi yaptığımız. Bak. Bu çok daha iyi kızarmış. Görüyor musunuz? Hemen şunun da tadına bakalım. Sonra koy. Niye gülüyorsun? Moralin yerine geliyor. Açın ağzınızı. Güzel. Gerçekten güzel. Ama ne kadar iyi kızardığını görüyorsunuz. Mutlaka fırında çok iyi kızartacaksınız. Müthiş bir salata yapalım. Daha önce de yaptığım bir salatayı yapacağım. Denemeyenler mutlaka denesin. Müthiş bir şey. Şöyle miktarlar size kalmış ama ben bir yarım göbek ya da kıvırcık olarak düşünün. İnce ince kesiyoruz. 2 kişilik yapıyorum. Bakın 2 dakika sürmeyecek salatayı yapmam. Ama müthiş bir şey. O kadar uyumlu tatlar kullanacağız ki sonuç müthiş olacak. Gerçi bazılarınız bununla bu uyar mı diyeceksiniz ama tadına bakmadan sakın karar vermeyin. Ve herkesin evinde olan malzemelerle yapıyoruz. Harika. Çok güzel. Salatalık turşusu. Ne kadar çok koyarsanız o kadar lezzetli olur. Evet, bu da harika. Tercih size kalmış. İster küçük ister büyük şekilde salatalık turşuları. Hemen havuçları dağıt. Sıra baharatlarına geldi. Tuz. İki yemek kaşığı mayonez. Biraz kalorili olacak ama müthiş lezzetli olacak. Her zamanki gibi bu markayı kullanıyoruz hardalda. Genelde marka göstermiyorum ama inanılmaz lezzetli oluyor. Bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir yemek kaşığı zeytinyağı, ne kadar seviyorsanız o kadar. Attık. Nar ekşisi, hardal, mayonez, tuz.
Bir limon. Çekirdekler burada, harika. Karıştır. Şunun tadına baktığınız zaman diyeceksiniz ki Koray harbi müthiş bir şey oldu. Harbi müthiş bir şey. Ama tabii ki siz ağız lezzetini bulacaksınız. Ne kadar mayonez, ne kadar nar ekşisi, ne kadar hardal. Ama bu hardaldan korkmayın. O kadar çok yaptığım bir salata ki bu. Hemen hemen miktarlardan eminim. Şunu yaptıktan sonra Clauslaw salatası yapmazsınız. Buna emin olun. Buna emin olun. Şu salata başlı başına bir tarif. Yapanlar yorum yazmayı unutmasın. Kendimi durduramıyorum ya. Şov. Hepimize yine sağlık. Bu arada Zeki Murat tabii ki yanılmış olamaz. Mutlaka bir gün buluşacağız. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.